Tamam, hepimiz bir oyun videosu çekmek istiyoruz ama bu oyun videosu genelde içimize sinmediği oluyor veya videomuzu YouTube'a yüklüyoruz, sonuçlarımıza baktığımızda şu verilerle karşılaşıp duruyoruz ve bu fazlasıyla can sıkıcı oluyor. Bugün sizlere bunları tek tek nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. O zaman hazırsanız Penguen sunar. Evet, gördüğünüz gibi bu benim arkadaşım. O da oyun videosu çekmek için yardım istiyor. Tamam, işte öncelikle bunları yapmak için önünüzde belli bir işinizin olması lazım. Mesela benim içeriklerim genel bir kitleye hitap ediyor. Aslında bu konu pek de mühim değil. Sizin içerikleriniz belli kitlelere de hitap edebilir. Fakat bu noktada ilk defa başlıyorsanız küçük kitleye hitap eden niş seçmeniz sizin adınıza doğru olmayacaktır. Doğru nişi nasıl seçeceğinizi merak ediyorsanız birazdan bahsedeceğim. Bu videoda şu ayarları kapatacaksınız, şu ayarları açacaksınız gibi bir video çekmiyorum. İsterseniz YouTube'a aratıp o videoları izleyebilirsiniz. Çünkü bizim bu videodaki temel amacımız bu mantığı kavramak. Bunu aklınıza tutun çünkü videonun ilerleyen kısmında bundan çokça bahsedeceğim. Tamam. Öncelikle bazı sorunlarla karşı karşıyayız. Size kısaca bu sorunlardan bahsedeyim. Yapmamız gereken ilk olarak nişimizi bulmak. Nişimizi bulduysak burada sorun yok. İkinci olan video kurgusu. Genelde çoğunluk bu konuda bende olmak üzere kurgu konusunda takılıyor. İyi bir kurgu yapmak aslında böyle bir şey yok. Evet yok çünkü kimin iyi kurgu yaptığı kişiden kişiye değişebilen bir şey. Yani bu sizin kötü bir kurgu veya iyi bir kurgucu olduğunuzu belirtmez. Ayrıca yenisine geçmeden önce de söz ettiğim gibi doğru niş olayını hemen aradan çıkarayım. Herkesin oynadığı oyunu oynayabilirsin ama onu kendi tarzında sunman gerekiyor. Sırf izleniyor diye sevmediğin bir oyun oynama. Bu senin hem oynayışını etkiler hem de açıkçası sevmediğin için pek de zevk almazsın. Kendi sevdiğin oyunla farklı ne yapabilirsin? Onu bul. İşte senin işin bu. Tamam, nişi hallettik. Kurguyu da hallettik. Şimdi asıl baş belamıza geliyorum. Hazır mısın? Videoda yazdığımız transkript. Evet, bu konu aşmamız gereken en mühim konulardan birisi. Ama bunu aşmamızın sonucunda altın cevheri değerinde bir kapı bize açılacak. Penguen, her şeyi çok güzel anlatıyorsun da biz buradan nasıl kurtulacağız? Tamam kanka, derin bir nefes al ve klavyeyi sakince bırak. Çünkü videonun en önemli kısmındayız şu an. Yaşadığım bu durum yazarların sıkça başına gelen bir durum. Endişelenme çünkü sana bunu halledebileceğin en önemli sırrı söylüyorum. Sadece yaz. Evet, yanlış duymadın, dalga da geçmiyorum. İlk cümlen gerçekten çöp mü oldu? Kelimeler birbirine mi girdi? Saçma sapan mı duruyor? Gerçekten hiç umurunda olmasın. İçindeki o mükemmelliyetçi iyileştirmeni gerçekten susturman gerekiyor ve sayfayı ne kadar kötü olursa olsun o metinlerine doldurmanı istiyor. Çünkü en büyük kural şu: boş bir sayfayı asla düzenleyemezsin ama kötü yazılmış bir metni her zaman bir şaheseri çevirebilirsin. Silmek ve düzeltmek işin loot yapma kısmı gibi düşünebilirsin. Asıl mesele o ilk giriş hamleni yapmaktır. Bu arada abone olmadıysan ne yapacağını biliyorsun artık. Neyse, şu an konuşmuş olduklarımı da bu metne yazıyorum. Çünkü her şeyi planlı olarak ilerliyoruz. Bu da seni 1-0 önde başlatıyor. Tamam, şimdi her şey bu kadar demek isterdim diyemiyorum çünkü videonun bütün her şeyinden önce en önemli gelen şey videonuzun thumbnail'idir. Ayrıca thumbnail nasıl yapılır, iyi bir thumbnail nasıl olmalı diye ilgili bir video isterseniz yorumlarda da belirtin lütfen. Thumbnail yaparken en önemli yerlerden birisi dolu dolu gözükmesi değil, belli bir odak noktası olmasını sağlamaktır. Fark ettiyseniz bir tanesinden örnek veririm. Videonun başlığına bakmadan bile videonun konusunu şu an az çok anlayabiliyorsunuz. Butona basmak mesela. Bunu sağlamak önemli olan şey ve bu da sizin az önce bahsettiğim o cevher dolu kapıyı aralayacaktır. Bunların hepsi oldu mu? Neredeyse artık her şeye sahibiz. Tamam, artık tüm her şeyi yaptıysak size şunu garanti edebilirim: videolarınızdaki izlenmeme sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Bunu neden mi garanti ediyorum? Çünkü bir başa döndüğünüzü düşünün ve aslında ne kadar değiştiğinizin farkındasınız değil mi? Aslında fazla bir şey değiştirmedik ama o ufak değişiklikler bile size çok fark yarattı. Bir sonraki videoda nelerden bahsedeyim yazın yorumlarda çünkü hepsini okuyorum. O zaman müsaadenizle Penguen sundu.